Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Citroen C3. Sadece Citroen'in değil, B segmentinin de parlayan yıldızı olup çok satanlar arasında bulunan C3 yenilendi. Tasarımsal olarak abilerine daha fazla benzeyen suratı, teknolojileri ve boyutlarıyla yeni Citroen C3'e dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Citroen C3 ilk kez 2002 yılında ismiyle infialler yaratan Saxo'nun yerine gelerek markanın B segment otomobil ihtiyacını karşıladı. Sonraki yıllarda C3 Picasso ismiyle MPV dünyasına da giriş yapan C3, yıllar içinde çağı takip ederek tasarımıyla iddiasını korudu. Bunun karşılığında iyi bir satış adedine kavuşan C3'ün PSA PF1 platform üzerindeki ikiz kardeşleri arasında Peugeot 208 ve DS3 bulunuyor. Yeni Citroen C3'e önden baktığımızda 2021 modelle arasındaki bakış farkını ilk anda fark ediyoruz. Aydınlatma grubundaki keskinleşmeden dolayı daha agresif bir bakış kazanan yeni C3'ün markanın X kodlu modellerinde bulunan X tasvirli farları da yenilikler arasında bulunuyor. Öncesinde daha oval olan tasarımın daha köşeli oluşu, ön tarafın daha kaslı durmasını sağlarken güncellenen tampon detayları da onun sağlam duruşunu perçinlemiş. Bu tasarımla birlikte daha olgun gözüken yeni Citroen C3'ün ön tarafına benden tam puan gidiyor. Yeni Citroen C3'ün gördüğünüzde hiçbir şey olmasa dahi mutlaka bir şeyler olmuş diyeceğiniz profilini yakından tanıyalım. Yeni Citroen C3 ile öncesini kıyasladığımızda arada bir şeylerin farklı olduğunu görüyoruz. Fakat hangisi daha yeni ya da hangisi daha iyi duruyor, buna karar vermek bizi biraz zorluyor. Yere daha yakın, oval bir tasarımdan uygun fiyatlı otomobillere daha çok benzeyen bir profil tasarımına geçen yeni C3, profil tasarımı konusunda beni tereddütte bırakıyor. Ön ve arka çamurluk üstlerindeki girintilerle hareket kazanan profilde herhangi bir omuz çizgisi kullanılmamış. Buna ek olarak kapı kolları değişen yeni C3 daha şık hale gelmiş. Kapı altındaki parçanın da varlığını koruduğu profilde parçanın konumu değişmiş. Ayrıca tasarımın bir parçası jantlarda ise 15 inçten başlayıp 16 inçe uzanan plastik kapak ve alışım olmak üzere farklı varyasyonlarda jant modelleri de beğeninize sunuluyor. Renk seçeneklerinde de çift tonların renk paletinde yer aldığı yeni Citroen C3'te renkli kişiliğinizi yansıtabileceksiniz. Yeni Citroen C3'ün birebir rakiplerine en fazla benzediği arka tasarımını gelin yakından inceleyelim. Yeni Citroen C3 özellikle Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde uygun fiyatlı B hatchback'lerle mücadele etmek için tasarlandı. Bu doğrultuda tasarımı da buna göre değişen yeni C3'ün arka tarafı da öncesiyle kıyaslandığında aradaki fark biraz can sıkıcı cinsten olmuş. Öncesinde şaşkın bir bakışa sahip olan arka tasarımda stopların değişmesiyle tüm duruş ve algıda değişmiş. Oval stoplardan 3 boyutlu C şekilli bir tasarıma geçilmesi onu başka markaların modellerine benzetirken öncesiyle de arasındaki farkı açmış. Üst tarafta spoilersız arka cam dururken üzerinde sadece marka ve model logolarının bulunduğu bagaj kapağı sadeliğiyle ön plana çıkıyor. Plakanın tampon üzerinde kalması ise uygun fiyatlı otomobil itemi olarak varlığını korumuş. Buna ek olarak üzerinde herhangi bir egzoz çıkışının bulunmayışı da dikkatimizi çekiyor. Yeni Citroen C3 boyutlarıyla da öncesine göre farkını ortaya koyuyor. Yeni Citroen C3 3981 mm ile öncesine göre 15 mm daha kısa, 1733 mm ile öncesine göre 7 mm daha dar ve 1586 mm ile öncesine göre 140 mm daha yüksek olmasıyla ön plana çıkıyor. İç mekan özelliklerine direkt etki yapan dingil uzunluğu ise 2540 mm ile bir değişim yaşamıyor.
Yeni Citroen C3'ün dış tasarımda bizi tereddütte bırakıp iç mekanda bunun tam tersini yaşattığı özelliklerini yakından tanıyalım. Yeni Citroen C3'ün iç mekanına girer girmez değişimin çarpıcılığı beni mutlu etmeyi başarıyor. Yanal destekleri iyi olup baldır uzunluğu sınıf standartlarının üstünde olan koltuklara oturduğunuzda karşınızda plastik rengi ve öncesiyle çok benzeşen direksiyon simidini ellerinizde buluyorsunuz. Üzerindeki özellik tuşlarıyla segmentine göre ön plana çıkan yeni C3'ün bu şık direksiyon simidinin hemen arkasında temel fonksiyonları görebileceğiniz TFT yol bilgisayarı bulunuyor. Büyük, ihtişamlı ya da renkleriyle sizi cezbetmeyip ihtiyacınız olan bilgilere erişmenizi sağlayan bu ekrana da bir tam puan veriyoruz. Bu ekranın hemen yanında ise 10.3 inç büyüklüğünde tamamen dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Dokunmatik hassasiyeti ve temasıyla başarılı olan bu ekran üzerinden kablosuz olarak cep telefonu bağlantısı yapmanızı sağlayan Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine erişebiliyorsunuz. Kullanışlı ekranın altında öncesinde yukarıda bulunan havalandırma çıkışlarına yer verilmiş. Manuel klima kontrol ünitesinin konsolun aşağısına doğru devam ettiği konsolda USB bağlantı noktası, 12 volt soket girişi ve cep telefonu koyabileceğiniz bir alanda bulunuyor. Bence kesinlikle tasarımsal bir hata olup masraftan kaçmak adına yapılmış bardaklıkların vites kolu önünde yer almasıysa eksi puanı bizden aldı. Şık bir vites koluyla tamamlanan orta konsolun devamında manuel el freni bulunurken herhangi bir kol dayamaya yer verilmemiş. Sert kaplama malzemeleriyle kaplanan konsolda ana hedefin işlev olduğu vurgusunu sonuna kadar hissediyoruz. Segmentinde nadir özelliklere şahit olduğumuz arka koltuklara geçtiğimizde ise bizi geniş ve ferah bir alan karşıladı. Özellikle yanal ve baldır desteğinin sınıf standartlarının üstünde olduğu arka koltuklara oturduğumuzda rahat seyahat edebileceğimizi anlıyoruz. Lüks özelliklerinde sunulduğu arka tarafta alçakta konumlanmış orta konsol üzerinde küçük bir saklama alanı ve 2 adet USB bağlantı noktasına yer verilmiş. Yeni Citroen C3'ün bagaj hacmi ise önceki nesliyle pek fazla değişmeyerek 300 litre olarak kalmaya devam ediyor. Yeni Citroen C3'ün uygun fiyatına yakışır güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini öğrenmeye başlayalım. Yeni Citroen C3'ün güvenlik özellikleri de sınıf standartlarının üstünde olmasıyla bizden tam puan almayı daha en başında hak ediyor. Özellikle boyutları nedeniyle şehir içinde daha rahat hareket etmek isteyenlerin tercih ettiği yeni C3, buna ek olarak sunduğu güvenlik özellikleriyle de avantajını arttırıyor. Süspansiyon konusunda platformunun getirisini karşılayan yeni Citroen C3'te önlerde MacPherson tam bağımsız süspansiyonlar kullanılırken arkalarda yarı bağımlı torsiyona yer veriliyor. Buna ek olarak ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterecek olan güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri arasında öndeki araçlar arasındaki mesafeyi üzerinde yer alan radarlarla koruyup güvenli bir sürüş yapmanızı sağlayan adaptif hız sabitleyici, yine üzerindeki sensörler sayesinde olası kazaları fark edip sizin yerinize acil fren yapan önden çarpışma önleyici, şeritten çıktığınızda sesli olarak sizi uyaran şerit takip asistanı, geri manevralarda cisimlere yaklaştığınızda sizi sesli olarak uyaran park asistanı ve daha birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği yeni Citroen C3'te sizi bekliyor. Peki yeni Citroen C3'ün özellikle şehir içi kullanımlarında büyük önem arz eden motor ve şanzıman özelliklerinde bizi neler bekliyor? Yeni Citroen C3'te yine ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösteren birçok farklı motor ve şanzıman seçenekleri sunuluyor. Bu motor seçenekleri arasında 83 beygir güç, 118 Nm tork üretip 4.2 litre yakıt sarf eden 1.2 PureTech atmosferik benzinli, 110 beygir güç, 151 Nm tork üretip 4.8 litre yakıt sarf eden 1.2 PureTech turbo beslemeli benzinli motor seçenekler arasında yer alıyor. Dizel tarafında ise 99 beygir güç, 254 Nm tork üretip 4 litre yakıt sarf eden 1.6 Blue HDI ve
102 beygir güç, 184 Nm tork üretip 4.2 litre yakıt sarf eden 1.5 Blue HDI motor kullanımınıza sunuluyor. Bu motorları ise 5 ileri manuel ya da 6 ileri EAT otomatik viteste yönetebiliyorsunuz. Yeni Citroen C3 şu an 31.000 euro civarından bir fiyatta alıcılarını bekliyor. Yeni Citroen C3'ün baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben özellikle iç mekanı söz konusu olduğunda yeni C3'ü beğendiğimi söyleyebilirim. Fakat bu sınıfta bu otomobili tercih edeceğimi pek sanmıyorum. Peki siz yeni Citroen C3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni C3 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.